Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Finally bloğundan bahsedeceğim. Ee, Özel durumlarda, oluşan özel durumlarda try-catch mekanizmalarının çalıştığı özel durumlarda mesela Java programlaması dilinde ayrıca bir de Finally bloğunun olduğunu biliyoruz. Normalde işleyiş nedir? Bir özel durumun oluşması ihtimali olan kodu try bloğun içerisine yazarız ve bu özel duruma göre olur da bu özel durum oluşursa buna alacağımız önlemleri de catch bloğu içerisinde, buna karşı alacağımız adımlar, yapacağımız işlemleri de catch bloğun içerisinde yazarız. Peki buradaki finally bloğunun görevi nedir? Finally bloğu try ve catch mekanizmalarının dışında aslında her durumda çalışacak bir kodtur, bir bloktur. Yani try'in içerisine girdi, hiçbir hata oluşmadı, final'in içerisine girer. Try'in içerisine girdi, bir hata oluştu, catch'in içerisine girdi, devam etti, tekrar final'e girer. Try'in içerisine girdi, bir hata oluştu, catch'in içerisine girerken bir hata daha oluştu, beklemediğimiz bir hata ve yine final'e giriyor. Çünkü cache'in içerisinde oluşan bir hatayı yakalayacak bir mekanizma yok ama ona rağmen yine find'in içerisine giriyor. Peki böyle bir şeye neden ihtiyacımız var aslında? Örneğin bir dosya yazma işlemi yapıyorsunuz. Dosyayı yazma işlemi ve burada siz dosyayı yazarken beklemediğiniz bir durum oluştu ve dosyayı kapatmadınız. Şimdi dosya kapatma işlemini yapmazsanız evet çöp toplayıcı mekanizması var ama bunun çalışma zamanını siz belirleyemediğiniz için bu belli aralıklarla çalışan bir mekanizma. Dolayısıyla bu hata fırlatıldı, beklenmedik bir durumda hata oluştu ve sizin dosyaya yazmanız gereken şey daha önce de yazmış olduğunuz şey yine görünmeyecektir çünkü dosyayı kapatmadığınız için. Şimdi bunu isterseniz bir ufak bir örnek üzerinde yapalım. Mesela burada bir tane FileWriter nesnesinden deneme txt dosyasına bir şeyler yazacağız. Burada deneme txt dosyası şu an boş. Ve içerisine önce deneme yazıyorum. Sonra isim gönder diyorum ki bu isim gönder bana bir isim gönderecek ama tabii burada hani bir senaryo gereği dash değerini girdiğim zaman uzunluk değeri bir hata oluşuyor. Ve bu hata oluştuğu için bu aslında burada program sonlanacaktır bu 15. satırda ve Sakarya zaten ekrana yazılmayacaktır ve dosyada kapatılamayacaktır. Ama sonuç olarak ben buraya deneme ifadesini hata oluşmadan önce yazdım. Dolayısıyla bunun dosyada görünebiliyor olması lazım. Ve bunu çalıştırdığımda evet beklediğim gibi aslında burada bir hata oluştu. Ama deneme txt'in içerisine girdiğimde herhangi bir şey yazmadığını görüyorum. Aslında deneme ifadesinin yazılmış olması lazım. Çünkü hatadan önce işte bunun sebebi ne? Çünkü dosya kapatılmadı. Dosyanın kapatılmadı. Diyelim ki hani ben buraya try catch'in içerisine aldım tamam. Catch'in içerisine yazdım bunu ama catch'in içerisinde de bir beklenmedik bir durum oluşabilir. Bunu öngöremeyebilirim ve dolayısıyla yine yazmak istediğim ifadeler yazılmayacaktır. Bana öyle bir şey lazım ki hata oluşsun oluşmasın her durumda çalışacak bir blok. İşte bu aslında finally bloğudur. Mesela bunun try'in içerisine aldım. Hatta catch falan da yazmama gerek yok. Bu try'in içerisinde aldıktan sonra bunu da finally bloğunun içerisine alıyorum. Yani diyorum ki hata oluşsun oluşmasın program sonlanması durumunda bile aslında program sonlanmadan önce bu finally bloğu çalışacak sonra sonlanacaktır ve böylelikle ben en azından şu hata oluşana kadar ki kısımdaki sonuçları dosyada görmüş olacağım. Yani bunu çalıştırdığım zaman evet yine hata oluştu. Çünkü beklenmedik bir durum oluştu. Evet ama dosyanın içerisine girdiğimde artık o deneme ifadesinin yazıldığını görüyorum. Çünkü deneme hata oluşmasından önce yazılmıştı. Evet Sakarya'yı zaten beklemiyorum yazılmasını. Çünkü hata oluştu. O satır çalışmıyor zaten. Ama 15. satır çalışmış olmasına rağmen bir önceki senaryoda ekrana dosyayı yazamıyordu. Şu an yazabiliyor. Dolayısıyla işte bu final bloğu bu tarz işlerde işimize yarıyor. Yani bir beklenmedik durum oluşsa dahi çalışabilecek bir mekanizma gerekiyor. Java'da bunu final bloğuyla gerçekleştirebiliyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.